bu kalenin surlarında geceleyin hayaletinin gezdiğini söylüyorlar. Bu da imansızlık çatalı. Boyunlarına bu şekilde takıp o şekilde eziyet ediyorlarmış. Kanuni Sultan Süleyman o meşhur Bogdan seferini başlatıyor. Tabii hiçbir hoş bir duygu değil. Adam burada 3 gün değil tam 4 yıl boyunca kalıyor. İşte o muhteşem Bender Kalesi'ni görmeye gidiyoruz. Bender şehrine geldik. Burası 120 bin nüfusu olan bir şehir. Bender deyince sizin de aklınıza mutlaka gelmiştir. Osmanlı'nın en kuzeydeki olan kalesi Bender Kalesi'nin bulunduğu yer burası. Bender Kalesi'ni 1792 yılında Ruslar Osmanlı'dan alıyorlar ve o almaların anısına da bu zafer tagını yapıyorlar. Şehre girdiğiniz vakitte bu kapı sizi karşılamış oluyor. Şimdi buradan işte o muhteşem Bender Kalesi'ni görmeye gidiyoruz. Tarihi muhteşem Bender Kalesi'ne geldik. Gerçekten çok güzel bir kale. Etrafında surlarla, hendeklerle tam böyle Dinyester Nehri'nin kenarına yapılmış stratejik önemi çok büyük olan bir kale. Aslında bu kaleyi ilk olarak Moldova Prensliği yaptırıyor. Kırım Tatarlarından ve Ukraynalardan gelen saldırılara karşı burayı ülkeyi koruma amaçlı bir stratejik nokta olarak yapıyor. Moldova Prensliği Osmanlı'ya haraç ödemeyi reddedince bir de Polonyalılarla iş tutunca Kanuni Sultan Süleyman o meşhur Bogdan seferini başlatıyor ve ordusuyla beraber gelip bu kaleyi kuşatıyor. O zaman için Büyük Stefan denen Stefan Çelmare'nin oğlu olan Petru Rareş kaleyi savunmaya çalışıyor ama tabii savunamıyor. Sonra kale Osmanlı tarafından fethediliyor ve Petru Rareş de Polonya'ya kaçıyor. Bu arada Osmanlı için çok önemli bir şahsiyet olan birisi de bu sefer esnasında keşfediliyor. Kanuni Sultan Süleyman Prut Nehri'nden geçip buraya gelmek isterken nehir çok hızlı aktığından dolayı harp mimarlarına köprü yaptırmak istiyor ama hiçbirisi başarılı olamıyor. Hepsinin yapmış olduğu köprüyü nehirler alıp götürüyor. Sonra Mimar Sinan, tabi o zaman için mimar olarak adlandırılmıyor. Sinan diye birisinin olduğunu söylüyorlar ordunun içerisinde. Onun yapabileceğini söylüyorlar ve Kanuni Sultan Süleyman'ın önüne getiriyorlar. Kanuni de ona eğer bu köprüyü yaparsan sana işte şu kadar ödül vereceğim diyor. Ama eğer beceremezsen de kelleni alırım diyor. Sonra Mimar Sinan o köprüyü yapıyor ve başarılı bir şekilde ordu Prut Nehri'ni geçiyor. Daha sonra gelip bu kaleyi kuşatıyor. İşte bu kale kuşatılırken de çok ciddi anlamda toplardan zarar görüyor. Adeta yıkılıyor. Ve sonra Kanuni Sultan Süleyman buranın stratejik öneminden dolayı bir de burayı çok sevdiğinden dolayı Mimar Sinan'a ilk iş olarak tabiri yerindeyse bu kaleyi inşa etmesini söylüyor. Ve Mimar Sinan bu kaleyi adeta yeni baştan tekrardan çok güzel bir şekilde yapıyor. İşte gördüğünüz gibi muhteşem bir mimari, Mimar Sinan mimarisini bu kalede görebiliyoruz. Eskiden askerlerin talim gördüğü bu geniş mekanda şimdi sahne kurmuşlar. Akşamları burada konserler verip eğlence yapılıyormuş. Savaşmayalım, eğlenelim. Dünya mirası olan bu kaleye Avrupa Birliği de yatırım yapıyor. Onlar da restore ediyorlar. Daha önce Türkiye restore etmiş fakat biraz orijinalinden uzak olduğundan dolayı şimdi Avrupa Birliği tam orijinaline göre restore ediyor. Mesela şurası yapılmış fakat kulenin çatısı tuğladan. Normalde orijinali kulenin çatısı ahşaptanmış. Şimdi yeni yapılanlar Avrupa Birliği'nin restore ettiklerinde ise kulelerin çatıları ahşaptan. Burası da suçluların cezalarını çektikleri yer. Daha doğrusu ölüm cezasına çarptırılanların kafalarının kesildiği yer. Dur bakayım şöyle bir hissedeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Kim bilir kaç kişinin kellesi burada gitmiş. Nicelerinin son nefesini burada vermiş. Tabii hiçbir hoş bir duygu değil. Kaldırın bunu üzerimden hemen. Burası da kale ilk yapıldığı zamanlarda kiliseymiş. Klasik bir Ortodoks kilisesini zaten andırıyor. Daha sonra Osmanlı burayı aldıktan sonra cami yapmış. Bir minare de yapmış buraya. Fakat Ruslar geri aldıktan sonra bu minareyi yıkmışlar, ortadan kaldırmışlar. Şimdi müze olarak kullanıyor. Bir bakalım içeride neler var. Bayrağımız da varmış. Bayrağımızın altından konuşalım. Müzede bir Osmanlı köşesi var, bir Rus köşesi var, bir de İsveç köşesi var. Belki düşünebilirsiniz yani İsveç'le Bender Kalesi'nin ne alakası var? Gerçekten çok ilginç bir hikayesi var. İsveç kralı 12. Karol buraya Ruslarla savaşmak için geliyor. Deli Petro'yla. Savaşta kaybediyor tabii.
Savaşta kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda yaralanıyor. Yaralanınca da burada o zaman için Osmanlı idaresi olan bu Bender Kalesi en yakın yer ve buraya sığınıyor. Buraya sığındıktan sonra 1709 yılından 1713 yılına kadar 4 yıl burada yaşıyor ve buradan İsveç İmparatorluğu'nu yönetiyor. Tabii misafirin kısası makbuldür. 3 günden sonra misafirlik olmaz derler. Adam burada 3 gün değil tam 4 yıl boyunca kalıyor. Osmanlı da tabii bundan rahatsız oluyor. Kaleyi terk etmesini istiyor İsveç Kralı'nın. İsveç Kralı kaleyi terk etmiyor. İyice alışmış buraya. Daha sonra kalede tabii o savaştan arta kalan İsveç askerleriyle buradaki kaledeki askerler arasında bir çatışma oluyor. Çatışma sonrasında da İsveç Kralı burayı terk etmek zorunda kalıyor. Mezarlıklar tabii önemli. Yani yerler el değiştirse de mezarlıklar orada kalıyor. Osmanlı'nın da burada hala kalede mezarlığı mevcut. O mezarlıktan da mezar taşları getirip burada sergilemişler. Kaleyi bir bütün olarak bu maketten görebilirsiniz. Kanuni Sultan Süleyman. Şu da kalenin anahtarı. Şu an Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Kalenin duvarına asılmış bu hayalet resminde çok enteresan bir efsane anlatılıyor. Efsaneye göre Osmanlı Bender Kalesi'ni aldığı vakit tabi etrafta Moldovan köyleri var. Ve kalenin komutanı, ser askeri o Moldovan köylerindeki bir kıza aşık oluyor. Kızın ismi Viorica. Fakat kızın başka bir sevdiği var ama buna rağmen o zamanki komutan kızı haremine alıyor. Ve kız daha sonra haremden kaçıyor ve eski sevdiğinin yanına gidiyor. Tabi bu duruma komutan, serasker çok kızıyor. Kızı aldırıp getiriyor ve daha sonra kıza ceza olarak da bu surlardan aşağı attığı söyleniyor. İşte o kızın o mutsuzluğunun devamı olarak da hala asırlardır bu kalenin surlarında geceleyin hayaletinin gezdiğini söylüyorlar. Efsane bu. Burası da Orta Çağ'ın işkence aletlerinin olduğu yer. İşte balta, kafayı baltayla kesiyor burada. Burası kazıklara oturtturulmuş oluyor. Şurada yukarıya boynundan asıyorlar insanları ve aşağıdan ateş yakıp onları o şekilde yavaş yavaş pişiriyorlar. Böyle bir alette ilk defa görüyorum. Bu da değişik bir işkence aleti. İnsanları bunun üzerine oturtturuyorlar. Şurası gördüğünüz gibi yani keskin bir yer. Ve aşağıdan da ayaklarına ağırlık bağlayıp o şekilde işkenceye maruz bırakıyorlar. Bu meşhur Ortaçağ işkencelerinden Nürnberg kadını yani içine koyup daha sonra içindeki o çivilerle o insanı öldürüyorlar. Bu da insanları ellerine ayaklarına bağlayıp gerdirme aleti. Bu da suçluları veya esirleri ceza olsun diye oturtturmuş oldukları kazık. Yine Ortaçağ işkence aletlerinden en meşhur olanlarından giyotin. Kafayı kesiyorlar burada. Şu da ilginç. İnançsız olan insanları da bu haç işaretine bağlayıp aşağıdan ateşe veriyorlarmış. Yine Ortaçağ Avrupa'sında çok böyle dehşet bir işkence yöntemi daha. Bu görmüş olduğunuz aleti işte suçlunun üzerine yerleştiriyorlar. Ve şuraya fareler koyuyorlar içine. Fareler acıktıkça o suçlunun bedeninden parçalar koparıyorlar. Şu resimde gördüğünüz gibi. Bu da imansızlık çatalı. Eğer birisi Hristiyanlıktan çıkarsa o dönemde tasmayla boyunlarına bu şekilde takıp o şekilde eziyet ediyorlarmış. Ta ki tekrar imana gelene kadar. Şimdi kalenin en yüksek burcuna tırmanıyoruz. Kale Dniester Nehri'nin böyle en dar olduğu yere yapılmış. Kontrol daha rahat sağlanabilsin diye. Çıkarken nefes nefese kaldık ama manzara gerçekten çok güzel. Burada böyle burçların üzerinde rüzgarda vurunca aklıma bir beyit geldi. Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar,
Artık ne yandan eserseniz. Kaleyi gezdikten sonra yorgununuzu atmak için kalenin içerisinde böyle Osmanlı köşesi diye yapmışlar. Osmanlı motifleriyle güzel bir restoran. Buraya gelebilirsiniz. Burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Osmanlı'nın kuzey sınırlarına kadar çıktık. Burada muhteşem 700 yıllık Bender Kalesi'ni gezdik. Programımız burada bitiyor. Bizi sabırla izlediğinizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone olmadıysanız, abone de olursanız sevinirim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dünya alem, hoşça kalın.